Where's atheist? How you know the American? The American accepts the Canadian flag to prove he's not American. This means king of Upper and Lower Egypt. We have the monkey, god of night. We have the cow, love and music. Let's go. She's a queen, she's exception. Organları içine koydukları vazoları yapıyorlar. Sadece turistik yerlerde değil. Yani Kuşereyi. Kuşereyi. Doktorun yarısı bizim otelde çalışıyor. İstanbul'dan Urga'da 2,5 saatlik uçuş ve ardından 3 saatlik araba yolculuğu sonrası Luxor'dayız. Luxor'daki ikinci günümüzde şehrin batı yakasını görmek için bu tura katılıyoruz. Where are you guys from? Turkey. Oh, Turkey. Oh, nice. Sizi David'le tanıştırayım. David'le bu turda tanıştık. Önümüzdeki 3 gün boyunca birlikte seyahat ediyor olacağız. Whereabouts in Turkey are you from? I'm from Izmir. From where? Izmir. It's the west part of Turkey. The West. Oh, I've not been to the west. I spent 6 weeks, I think, in Turkey, but on like the east, more like the east side. East side. Yeah. So for what purpose? The east side. I ended up volunteering there a little while. For maybe I did a farm work for a little while and a guest house. Okay. So which cities you been there? You remember? So I spent a little time in Istanbul, and then we was around Antalya. Where's Ephesus? Ephesus. Where's It's in that? Izmir. Ephesus. Yes, Ephesus is in Izmir. Oh right. Izmir. Yeah, so I went there as well. Pamukkale, is that right? Pamukkale, yes. Yeah. It's in the Denizli. west. West. Yeah. West, Oh, yes. sorry, I said east, didn't I? Sorry, I'm getting lost. I just confused. Yes, I was on the west side as well. Not the east. Yeah, not the east. Bugünkü tur rehberimiz Alaaddin. And now map of tourism change. Before Russian and German. Now Spanish and French. First nationality Spanish, second is French. After Corona, after COVID, map of tourism totally changed. And today is very crowded. Very crowded in the sites. So, excuse me, we see Valley of the King, Hatshepsut, Habu Temple, and Memnon statue. And we are not going to start with Valley of the King. Valley of the King in the morning very crowded. You have to wait 2 hours just to visit one tomb. Because it's high season. So Valley of the King now very busy. So it's better we start with Habu Temple to avoid the crowd. I want you to enjoy, so it's better we start with Habu Temple. It will be more relaxing. You enjoy more, Habu Temple. And excuse me, look, there are 2 extra tickets in Valley of the King, Ramses VI and Tutankhamun. If you want to see the extra ticket, I don't mind. Tutankhamun or Ramses VI. Tutankhamun have the real mummy. Ramses VI, this is the best color in all the tomb in Valley of the King. Really worth it, really worth it. Ramses VI tomb number 9. So the ticket, how much is the ticket? Habu Temple 140, Hatshepsut 240, main ticket for Valley of the King 400, Ramses VI 120. If you want to see Tutankhamun, 360. 360. This how much is the ticket, and everything by Visa. No cash. No cash. All thing by Visa. Tutankhamun, yesterday it was the discovery of Tutankhamun, 4th of November, 1922. So 100 year and one. Yesterday, 4th of November, yesterday, Carter discovered the tomb. And I was a guide for famous actor 7 years ago, Morgan Freeman. Freeman, I have his autograph at home. Morgan Freeman. I was his guide, 7 years ago.
Here. He fight against whom? The sea people. Where did the sea people come from? Cyprus and Greece and Phoenicia. So all the sin were sin. So what is the goddess for? The lioness. Because the lion is hunting. The lion is relaxed in the shade while the woman do hunting. What material? The temple sand is stone. The fence is mud brick. Mud brick walls surrounding the whole temple. Now I read you some hieroglyphic because I specialize it in hieroglyphic. Here, follow me. Here, look. Excuse me. Hello. Hello. I give you free time to take photo. Yeah. Please. Coming. Excuse me. All the picture here. The king beating the enemy, and the lioness fighting the ark. Here, this picture. You see the king beating the enemy, and the lioness fighting the ark. She protects the king during the war, yeah? I told you war scene, and this the color is amazing. Look to the color. All original color in a sky. Unbelievable, yeah? In a very beautiful color. And excuse me, what is the name of Father of God? Father of God is named Amon-Ra. Amon-Ra. Amon-Ra look like a man with two feathers or a man with a goat head. Here, come, I'll show you the name. Here, this name. Here. Come, I read you. Amon-Ra. Amen-Ra. Amen-Ra. This is the name of Father of God. Father of God. And the color all original. This was color, but because of the flood, River Nile flood, wash all the color. After Aswan Dam, no flood. Before Aswan Dam, high flood. Excuse me, hello, this way. Excuse me, all the picture here, the king beating the enemy, and the God gave him a knife to finish the enemy here. The God Ammon gave the king knife to finish the enemy. Who gave the knife here? Horus. Horus gave the king knife to finish the enemy. And this the big fence is mud brick. You know, mud brick walls around it. What material is the temple? I told you, sandstone. The fence is mud brick. The statue is granite. Now I read you more hieroglyphic. When you see in a color, you see it on the top. This original color, unbelievable, yeah? Come, I show you here. Look here, I read you the hieroglyphic. Come. Ma'at, Wisr, Ra, Setib, and Ra. Ma'at, Wisr, Ra, Setib, and Ra. This is the name of Ramses III. You know, the cartouche. You know, this oval shape we call cartouche. And this the flower. The flower of the honeybee. The flower means the upper Egypt. The honeybee means lower Egypt. This means king of upper and lower Egypt. So the flower means upper Egypt. The honeybee means lower Egypt. And this is Amon-Ra. Amon-Ra, the father of God. Amon-Ra. Excuse me, this king cut the organ of the enemy. Cut the organ, cut the hand, cut the legs. This like war message. Look here, you see many hands, yes? Here. Someone collect the hand, yes? Someone collect the legs. So many hands and many legs. And they give it to the big guy, to the king. So they cut the organ. And this is Osiris, god of death, Osiris. And the wife very little, near the legs. Because this propaganda, always the king big and the wife and daughter small. What happened to the end of the temple? Destroyed because of earthquake. So after, you know, they mummify the king here, they carry the body to the tomb. How many gods we have? We have a lot of gods, like the jackal. The black dog is Anubis, god of mummification. We have Ibis, god of writing. We have the monkey, god of night. We have the cow, love and music. Osiris, dead. Cow, love and music. You know, cat, joy and happiness. Monkey, night. Excuse me, you see the hieroglyphic, carved very deep. I told you only in this temple you found the hieroglyphics this deep, yeah? So no one can damage it. How old is Habu? 1100 BC. So this temple only used once, just for 70 days, just to make mummification for one person. This is a temple, not a tomb. The tomb invalid the king. Every king you have a tomb and they have his own embalming temple. So just used for 70 days. Was this Ramses III, embalming temple. Excuse me, now I leave it free.
I give you some time to go to the end, come back. I give you 20 minutes, 20 English minutes, not Egyptian minutes. Because the Egyptian minute they come after 2 days. Also Japanese minute broken like Egyptian minute. So 20 English minutes. Okay, enjoy your time. After I see you 20 minutes time. Medine tabu. 10 üzerinden kaç veriyorsun? Buraya mı? 10 üzerinden 10 veriyorum. 10 gerçekten mi? Ya 10 üzerinden 9 çok fazla. Çok da evet. Onu hemen vermeyelim. Tuvalet olmayan yerlere vermiyoruz Bir onu. kere 10 vermem. Çok net konuşuyorum bunu. Tuvalet medeniyet bizim için çok önemli. Bir İzmir, Efes gibi. Oraya da 10 verir misin İsmet? Efendim? Efes'e. Efes'e 10 veririm. Verir Tuvaleti var. misin? Sadece tuvaletten dolayı. Kanka bir kere yani zaten 10'luk bir yer ama tuvaleti olduğu için hak ediyor gerçekten, o yüzden veririm. Acqua cola, Red Bull, Red Bull, Red Bull, cerveza, cerveza. Ah, it's good, very cheap, very cheap. Evet. Hatshepsut'a geldik şimdi. Medine Temple'dan çıkarken tam araca binerken bizim ekiptekilerden bir tanesini hediyelik eşya tutuşturdular eline 2-3 parça. Para istediler. Arabaya binmesini de bırakmadılar. 100 pound'unu aldılar herhalde. Bundan sonra bizim rehberle bir tartışmaları oldu. Ufak bir gerginlik yaşandı. Yani bu taraf biraz daha şey gibi sanki, daha agresif gibi olaylar. Ama yine de bir problem olacağını zannetmiyorum ya, tek başınıza gelseniz de. Excuse me, this car, together, you know, this car and this car. Yeah. Hatshepsut, she is a woman, but she buried in Valley of the King. So this is a temple, not a tomb. She's a queen, she's exception. How many queen buried in Valley of the King? 2, because they are ruling queen. So principal wife buried in Valley of the Queen, ruling queen buried in Valley of the King. So this is a temple, and this temple look like floor. The original floor is the second, because the third floor rebuilt 4 times. But the last time rebuilt, they used a new stone. So 60% of this temple rebuilt. This is why the temple looks modern, looks new. And this hiking road hiking, because Valley of the King in the other side. But they stop anyone to hike. Why? Because there are a stupid lady from New Zealand. She come in July, and she have sunstroke and fell down and died. So now no more hiking, no more hiking. So how many hour? Valley of the King, 1 hour in the other side. And this little hole, more important than the temple. And more important than any place in Egypt. This little hole in the middle. Excuse me, what we found in this hole? What we found? Mummies. You know, the priest, before the tomb robbed in Valley of the King, they opened 40 tomb and they took 40 mummy and they hide it here. And local family found the hole and they robbed 10 mummy from the 40. They sell them in the black market. So all the mummy not found in the tomb, found together here. But how the family sell the mummy? They make fake funeral, fake. And the woman say, oh, my husband died, my brother died. It was not her husband, not her brother, it was a mummy. Queen Hatshepsut. Queen Hatshepsut, she was married her brother, Thutmose II. And her brother is very weak character, so his wife control him. So after Thutmose II died, Hatshepsut, she managed to rule Egypt for 18 years. But she have no right to rule Egypt. Who have the right? This Thutmose III. This your son,
from another woman. Say hello for your dad. Hello, dad. Yeah. But they are just a little kid. So when you grow up, you want revenge from Hatshepsut. He came to this temple. He damaged all their name and their image from the temple. So all the name and the image destroyed by him. Bad boy. And this is opposite to Petra. Petra and Jordan carve in. This temple carve out. What is in the second floor? Room of the cow, room of the dog, Anubis. Extreme left, the room of the cow. Extreme right, the room of the dog. This is about the temple. This temple only used for 70 days. Built in 18 years, they use only for 70 days. Just to mummify one queen. And where is the other mummy? 9 mummy private collection. 1 mummy Luxor Museum, 30 mummy in the new museum in Cairo. So the total number of the mummy we found in the hall, in this hall, 40 mummy. 40 royal mummy found in this little hall. Yes. How much is one mummy? 200 years ago, how much one mummy? Now I told you $40 million. Before, how much? 200 years ago, 10 pounds. 10 pounds. But you know, 10 pounds, it was big money in this time. Okay, enjoy. I give you half an hour, 30 minutes to take photo and wait here. Hatshepsut, eşi ve üvey kardeşi olan 2. Tutmosen'in ölümünü fırsat bilerek yönetimin başına geçti ve Antik Mısır'ı yöneten ilk kadın oldu. Antik Mısır'da krallık ideolojisi erkek bir hükümdar gerektirmekteydi. Hatshepsut'un kendini kabul ettirme noktasında yaptığı şeyler oldukça sıra dışıydı. Kendisini resmeden kabartmaları erkek görünümü verdirdi, anıtlarına sakal ekletti. Tahtı genç üvey oğlu 3. Tutmose ile paylaşmak zorunda olsa da ülke yönetiminde söz sahibi olan kendisiydi. Evet, Hatshepsut'tan sonra bizi bir Albastor muydu? Albastor gösteri merkezine götürdüler. Taşları uyuyorlar falan. Bayağı bir şov yaptılar. Orada organları içine koydukları vazoları yapıyorlar taştan. Bunları gösterdiler. Şimdi Krallar Vadisi'ne geldik. Excuse me, someone here. And the other people wait with me. The train coming. No, up here. İnanılmaz bir sıcak var. Gruptakilerle kanka olduk. Hepsiyle neredeyse. Şimdi David'le birlikte benden yürüyorlar, muhabbet ediyorlar. Giriş için 400 Mısır pound'u verdik. Tutankamon'un mezarı için ayrıyetten 360 pound istiyorlar. Bir de 6. Ramses'in mezarının çok iyi olduğunu söyledi rehber Alaaddin. Orası için de bir 120 Mısır pound istediler. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani şu ana kadar girdiğimiz en pahalı turistik mekan da herhalde. Kişi başı 800 pound'a yakın para verdik. Ama güzel olacak diye düşünüyorum. İsmet ne diyorsun? Ha? Merak edilen noktalardan birisi. Burası bayağı kalabalık yani. Evet, burası bayağı dolu gerçekten. Sabahtan getirmedi bizi Alaaddin. Daha da kalabalıktı ama ben de çok yani gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Neydi o? Aborjin diye isim geldi. Neydi o? Aborjin. Ne? Albastor. Albastor, aynen. Albastorları da bir şeyler içmeye gideceğiz. Takılacağız falan diye götürdü bizi. Bir indik oraya. Orada şov yapıyorlar. Yüzyıllar önce anıt mezar olarak inşa edilen piramitlerin yağmalanması sonrası yeni krallıkta firavunlar mezarlarını gizleme ihtiyacı duydu. Krallar Vadisi'nin inşasında gizliliğe çok önem verildi. İnşaatlarda çalışan işçiler için halkın yaşadığı alanlardan uzakta izole köyler kuruldu ve bu işçiler toplumdan soyutlandı. Yeni krallığın firavunları için inşa edilen Krallar Vadisi'nde 63 adet mezar bulunmaktadır. İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından 1922 yılında yapılan son keşifte Tutankamon'un mezarı gün yüzüne çıkarılmıştır.
Artık turu bitirdik. Is it Aladdin, isn't it? Artık döneceğiz herhalde. Öğleden sonra geçtik. Sabahtan beri uzun bir tur oldu. Bayağı sıcaktı hava. Bayağı keyifli oldu ama. Kralar Vadisi gerçekten mükemmel yani. Tutankamon'un mezarını gördük. 5. 6. Ramses'in mezarına gittik. Orası mükemmeldi. Yani bir seferde bütün mezarları ziyaret etmek pek mümkün değil burada. Bayağı geniş bir alan. Tutankamon'un mezarı biraz ufak ama içerisi çok güzel gerçekten. Yani hieroglifler, çizimler, içerideki işlemeler muhteşem. Kesinlikle tavsiye ediyorum. 6. seti 5-6 ikisini bir yazmışlar. Biz gerçi birini görebildik orada ama yani bir tane mezar varmış gibi gözüküyordu. Kesinlikle onu da tavsiye ederiz yani. 5. ve 6. seti. Turu bitiriyoruz herhalde. Evet, Alaaddin geliyor. Tur rehberimiz Alaaddin. 15 kişi falandık yani 200 pound verdik. Sabah 8'de gelip aldılar bizi. Yani nereye gittik işte? Bütün tapınakları gezdik. Hatshepsut'a gittik. Ondan önce bir tapınağa gittik. Krallar Vadisi'ne geldik. Yani bir 6-7 saatten beri herhalde dolaşıyoruz. Yani girişte biraz anlatıyor. Ondan sonra serbest zaman veriyor. Fotoğraf çekiyorsun. Ziyaret edeceğin yerlere ediyorsun. Ziyaretini yapıyorsun. Güzeldi yani, turdan memnun kaldık. Gayet iyiydi. I'm here. You're a friend or a brother? Friend. Friend, yeah? Yeah. Turkish good people. Turkish good people. You And say so. Egyptian good people, but Yeah. except politician in the Well, two countries. yeah, politicians Very are not crazy. good. Really. Batı tarafı bitti. Yani konaklama olarak doğu kıyısında kaldığımız daha iyi olmuş. Daha şehrin canlı olduğu nokta bu taraf gibi gözüküyor. O tarafta güvenli hissettiriyor. evet, daha güvenli hissettiriyor. O taraf bu kadar güvenli hissettirmedi. Yani konaklama için doğu tarafını, doğu kıyısını tercih etmek daha doğru olur gibi gözüküyor. Şimdi hostele dinlenmeye geçecektik. Öncesinde bir şeyler atıştıralım dedik. Adel'in önerdiği bir restoran vardı. O tarafa doğru gidiyoruz, yakın bizim kaldığımız yere. Bir şey İskender dedi ama ne İskender hatırlamıyorum. Hadi. Evet, Adil'in tavsiye ettiği restorana geldik. Dün sofraya gitmiştik. Sofraya gittiğimizde fiyatlardan ben biraz bahsettim. Bayağı söylenmişti bize niye o kadar çok para verdiniz diye. Orada 600 Mısır pound'una yakın para harcadık herhalde. 2 kişi değil mi İsmet? Şimdi buraya 619 pound harcadık. Öyle yemek de aman aman değildi yani. İşte buraya geldik. Burada neydi bunun adı İsmet? Kuşeri. Kuşeri. İçinde mercimek var, pilav var, makarna var. Böyle bir yemek söyledik. Bir de bu kasserol muydu? Neydi bu? Bu da buranın meşhur bir yemeğiymiş. Kasserol sanırım. Makarna, kıyma. Her biri 30 pound dedi arkadaş. Garsona sorduk başta, oturduktan sonra. Evet, ikinci günün sonuna geldik bugün. Hostele doğru geçiyoruz. Birkaç şey öğrendik bugün. Bir, sorun yarısı bizim otelde çalışıyor değil mi işte? Evet. Yani ben yok aşçıyım, garsonum, bilmem neyim, senin otelde çalışıyorum. Dolu yani gerçekten. Basit numaralara kanmayın abi. Teşekkür ediyorsun. 1-2 dakika sonra defolup gidiyorlar. Onun dışında neden bu kadar çok kornanın çalındığını bir nebze öğrenmiş olduk. Motorların hiçbirinde ayna yok. Yani bugün Krallar Vadisi'ne falan giderken sabah turda bizim şoför de o kadar çok sık kullanıyordu ki kornayı. Yani ufaktan bir baktık niye bu kadar kullanıyor değil. Genelde motorlulara çok çalıyorlar kornayı.
Adamların hiçbirinde ayna yok. Bugünlük günü bitiriyoruz artık. Yarın uzun bir gün olacak. Günler uzun gidiyor burada beklediğimizde. Ciddi anlamda sabah erkenden kalkıyoruz. Akşama kadar dışarılardayız. Günler dolu dolu geçiyor. Yarın da güzel bir gün olacak. Gelin buradan noktalayalım. Yarın görüşmek üzere o zaman.